Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir yeşil ipimiz var. Bebe yünü, şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3 numara. Harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet, modelimize ilmek alarak başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde ilmeklerimi ben alıyorum. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayacağız. Ben lastik yapmayacağım. Bu model için daha doğrusu lastiğe ihtiyaç yok ama arzu size kalmış yani. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Lastik üzerine de yapabilirsiniz. Lastiksiz de yapabilirsiniz bu modeli. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Hemen sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek model kurmak için artı 2, 18 ilmek şu anda almış oldum. Hemen modelimize başlayalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir düz ilmek ördüm. 2 ters. Kenarda bir düzle başladım. Kenar ilmeği ile beraber 2 ilmek oldu. 2 ters ilmek ördüm. 2 düz. Örgümüzün arka yüzündeyiz arkadaşlar. Birinci sıra arka yüzünde kuruyoruz ilmeklerimizi böyle ters düz olarak. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, yine kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğini ördüm. Yani 2 düz örmüş oldum yine kenarda. Modelimizin ikinci sırası ön yüzündeyiz. İkinci sırada yine ilmeklerimizi arkadaşlar gördüğümüz gibi devam edeceğiz. Kenar ilmeğinden sonra bir tersim vardı, ters ördüm. 2 düz, 2 ters, 2 düz, pardon 2 ters yapacaktım burada. 2 ters, 2 düz. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi modelin ikinci sırası ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi üçüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Daha sonra 2 ters, 2 düz. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Tersleri ters, düzleri düz olarak sıra sonuna kadar gelelim. Üçüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi dördüncü sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada farklı işlemimiz var arkadaşlar. Dördüncü sırada sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. 2 tane düzüm var bakın burada. İkisini şu şekilde aldım. Arka taraftan şöyle alarak birinci ilmeği, ikinciyi de buradan aldım ve ilmeklerimin yönünü değiştirdim. Şöyle çapraz hale getirdim. İkisini bir örüyorum. Şişimden çıkartmıyorum. Bakın ikisini bir ördüm düz olarak. Öndeki ilmeğimi bırakıyorum. Bakın öndeki ilmeğimi bıraktım. Arkadaki ilmeğimi tekrar örüyorum. 2 tersimiz var.
arada 2 ters ördüm. 2 düze geldiğimizde şu şekilde ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Bakın bu şekilde aldım ve taktım. İkisini bir düz ördüm. Öndeki ilmeği çıkarttım şişimden, arkadakini çıkartmıyorum. İkinci ilmeğimi tekrar ördüm düz olarak. 2 tane ters var arada, ördüm. 2 düz ilmeğe gelince yönlerini değiştiriyorum. Şöyle çapraz hale getiriyorum. Bu şekilde ikisini bir düz olarak örüyorum. Şişimden çıkartmıyorum ilmeklerimi. Birinci ilmeği çıkarttım, bıraktım şöyle. İkinci ilmeği tekrar örüyorum. 2 ters. Düz ilmeklere gelince bu şekilde yönlerini değiştiriyorum. Çapraz hale getirdim. Soldakini sağa çevirdim, sağdakini sola çevirdim. Yani ilmeklerin yönünü. İkisini bir düz ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. Sadece öndeki ilmeği bırakıyorum bu şekilde. İkinci ilmeğimi tekrar örüyorum düz olarak. Kenarda bir ters ilmeğim var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Model 4 sıradan oluşuyor. Şimdi bir kez daha kuralım. Modelin arka yüzündeyiz. Model kurarken birinci sıradayız yani. Arka yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bir düzüm var. Düz ördüm. Bir ilmek düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Sıra sonuna kadar 2 ters 2 düz devam edelim arkadaşlar. 2 düz 2 ters. Modelin birinci sırası arka yüzünde bu şekilde yaptık. Modelin ikinci sırası ön yüzündeyiz. İkinci sırada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir tane tersim var. Ters olarak örüyorum. 2 düz. Yani ilmekler tersi ters, düzü düz olarak ikinci sırada bu şekilde yapıyoruz. Modelin ön yüzünde ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin üçüncü sırası arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, 2 ters. Yani birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra aynı şekilde devam ediyor. İlmekleri gördüğümüz gibi. Sadece dördüncü sırada farklı bir işlem var. Modelimiz gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Tek sırada bir işlem yapılıyor. Evet, modelin şimdi dördüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda bir tersim var, ördüm. Bir ters ilmek ördüm. 2 düze geldiğimde 2 ilmeğimi de aldım sağ şişime. Arka taraftan bakın şu ilmeğimi aldım. Önden de ikinci ilmeğimi aldım. Şişin önüne taktım. İkisini bir ördüm. Şişimden çıkartmıyorum ilmeklerimi. Öndeki ilmeği bıraktım. Serbest bıraktım onu. İkinci ilmeğimi tekrar örüyorum düz olarak. 2 ters. 2 düze geldiğimde yine yönlerini değiştirelim. Bu şekilde değiştirdik. İkisini bir ördük. Yani 2 ilmekten bir ilmek çıkarmış oldum. Öndeki ilmeği bıraktım. Sadece arkadaki ilmek kaldı. Onu da tekrar ördüm. 2 ilmekten 2 ilmek çıkarmış olduk. Yani ilmeklerimizde eksilme ve artma olmadı. 2 düz,
pardon 2 ters arada 2 düze geldiğimizde aynı işlem. İlmeklerin yönünü değiştirelim. İkisini bir düz olarak örelim. Öndeki ilmeği bırakalım. İkinci ilmeği bir kez daha örelim. Arada 2 ters. 2 düz ilmeğimi aldım. Arka taraftan bakın şu şekilde yaptım. Önden de bu ilmeğimi aldım. Tekrar şişime taktım. Çapraz hale getirdim. İkisini bir düz olarak ördüm. Birinci ilmeğimi şişimden bıraktım. İkinciyi tekrar örüyorum. Kenarda düz ilmeğim var. Ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli ikinci kez kurduk arkadaşlar. Modelimiz böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model. Ben bir de şunu daha önce örmüştüm. Şöyle göstereyim. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle. Bunu beraber yaptık. Bunu da ben daha önce yapmıştım. Modelin arka yüzü bu şekilde. Kenar ilmeklerimiz. Evet, şöyle lastik gibi bir örgü. Bunu lastik olarak da kullanabilirsiniz. Ana model olarak da kullanabilirsiniz. Bu modelden yelek, hırka, süeter, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yani çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanılabilecek harika bir model bence. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, yoruma bir kalp dahi olsa bırakırsanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.